Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu harika çantayı çalışacağız. Geçen yaz gerçekten sayfamda çok beğeni alan bir modeldi ve çokça tarifi sorulan bir modeldi. O yüzden ben de bu videoyu öne almak istedim. Şimdi bu çantadan şöyle bahsetmek gerekirse çok değişik, farklı bir ipi var arkadaşlar. Şu an ben videoda gerçekten bu gerçek rengi yansıtamıyorum. Ama siz de bu ipten aldığınız zaman ve ördüğünüz zaman gerçekten bu çantaya bayılacaksınız. Bu çanta orta boy bir çanta arkadaşlar. Yani tam böyle her şeyinizi içine alabilecek tarzda bir boyutu mevcut. Şimdi malzemesine gelecek olursak Ebruli Raffia olarak satılan şöyle bir ipimiz var. Çok canlı, çok harika, parlak bir ip. Bu ipten yaklaşık 2 bobin tükettim fakat çok sınırda yetiyor arkadaşlar. Bazı bobinlerin gramajları düşük olabiliyor. O yüzden benim size önerim 3 tane bu bobinden almanız. Yani aşağı yukarı 100 gram civarı gidiyor çanta. Fakat sınırda kalabilir. O yüzden 3 bobin alırsanız daha iyi olur arkadaşlar. 50 gramlık bobinler halinde satılıyor çünkü. Onun dışında şöyle bir fermuara ihtiyacınız olacak. Yani ben böyle açık renk bir fermuar kullandım. Ve şuraya bir aksesuar takmak isterseniz şöyle bir aksesuar da bulundurabilirsiniz. Yani takmak şart değil. Yani şu şekilde dişleriyle birlikte şuraya taktım ben. Bu arada çantamızda astar yapmıyoruz arkadaşlar. Yani astara ben gerek duymuyorum. Çünkü böyle daha havalı olduğunu düşünüyorum. Bakın hiç astar gerektirecek bir kötü görüntü yok. Misina iple yapıyoruz her tarafını. Gerçekten inanılmaz kullanışlı bir çanta. Ben kendim de yazın kullanıyorum. Havuzda vesaire kullanıyorum. Çok pratik oluyor. İsterseniz şöyle ölçüyü de paylaşayım arkadaşlar sizinle. Bakın en geniş tarafı şu şekilde ölçtüğüm zaman 36 santim geliyor. Yüksekliğimiz de tabana kadar yaklaşık 18 santim. Biraz eksiltmeler yapacağız arkadaşlar. Şurada güzel bir formu yakalamak için eksiltmeler yapacağız. Burayı da yaklaşık 30 santim gibi bitirmiş olacağız. Örmeyi yaptıktan sonra fermuarımızı dikeceğiz ve buraya monte edeceğiz. Zaten bu fermuarı nasıl yaptığımızla alakalı kanalımda daha detaylı bir video mevcut. Eğer bu parlak ipi yaparken nereye battığımı tam olarak anlayamazsanız o videomu seyredebilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Oradaki videoda ben 3 sıra yaptım ama burada tabanımız biraz dar olduğu için çok geniş tutmak istemedim arkadaşlar. O yüzden 2 sırada bitirdim. Çift kat uyguluyoruz. Çift kat 2 sıra örüyoruz. Daha sonra fermuarımıza dikiyoruz. Çok basit, yapımı çok keyifli bir çanta. İsterseniz artık vakit kaybetmeden bir an evvel çantanın yapımına başlayalım. Evet, şimdi tabanımızı başlıyoruz. Tabanımızı 3 numara tığla öreceğiz dedik. 50 artı bir zincir çekeceğiz. Bir zinciri aradaki dönüş için çekiyoruz arkadaşlar. Klasik başlangıç zinciriyle yapmıyorum. Biraz farklı yapıyorum. Bu benim yaptığım yöntemle arada hiç boşluk olmuyor ilk sırada ve biraz tok bir görüntü oluyor arkadaşlar. Tabanımızı tekli trabzan yapacağız. Gövdemizi de tekli trabzan yapacağız ve o şekilde kaçımızı bitireceğiz. Şöyle uzunca bir ip ayırdım arkadaşlar. Zincirlerimi bu ipten alacağım. Şimdi önce bir tane kilit yapıyoruz. Daha sonra şu bırakmış olduğum ipten tığımı şöyle doluyorum bir kere. Bakın 2 tane var. Şuradan alıyorum ilmek ve ikisinden geçiriyorum. Bu benim birinci zincirim. Karıştırmamak için buraya bir tane belirleyici koyabilirsiniz. Çünkü parlak bir ip. Bir de ince bir ip olduğu için biraz zincirleri görmekte zorlanıyoruz. Şimdi birinci ilmeğimi yaptım. Tekrar doluyorum. İkinci ilmeğimi yaptım. Tekrar doluyorum. Üçüncü ilmeğimi yaptım. Tekrar doluyorum. Tekrar doluyorum. Buradan alıyorum. İkisinden geçiriyorum. Tekrar alıyorum. Bu şekilde 2 tane var. İlmek alıp ikisinden geçiriyorum. Evet. Bu şekilde 50 adet zincir çekiyorum ve geliyorum. Evet. Bu şekilde 50 adet zincirimizi çektik. Şimdi
Bir tane daha zincir çekiyoruz bu şekilde ve buraya bir tane belirleyici takıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın, tam şuraya ilmeğe şu sağ tarafından takın, engel olmasın, çünkü şu taraftan örmeye başlayacağız. Evet, bu benim artan ipim, onu birazdan keseceğim. Şimdi arkadaşlar, şurası benim 50. zincirim, tamam mı? Şu 50. zincirden, yani başak gibi olan yeri görüyor musunuz? Şurası. Bakın 2 tane lob var. 1 2 1 2, bunlar başak şeklinde oluşmuş. Tam şuradan bakın, burası üçlü dönüş için ayırdığım ilmek. Onu daha sonra yapacağız. Şimdi hemen yanındaki başaktan, ikili lobdan giriyorum. Ve tekli trabzanlarıma başlıyorum. Şimdi tekli trabzan nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Tığımıza ipimizi doluyoruz. Başak gibi olan yere giriyoruz şu şekilde. Bakın şu şekilde giriyoruz. İpimizden alıyoruz. Tığımızda 3 tane oluyor. Hepsini beraber bu şekilde çekiyoruz. Daha sonra ipimizi tekrar doluyoruz. İkinci başak gibi olan yere giriyoruz arkadaşlar. Şuraya. Bakın şuraya girdim. Buradan ipimizden alıyoruz. Şu şekilde uzatıyoruz ve üçünü çekiyoruz. Şu ilk çektiğinizi uzatın arkadaşlar, uzasın. Tekrar ipimizi doluyoruz. Şuradan giriyoruz. İp alıyoruz. Şu şekilde uzatıyoruz ve 3 tanesini alıyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz. Gelen başa tığımızı sokup ilmek alıyoruz. Şu şekilde çekiyoruz. 3 tane var. Üçünü beraber çekiyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz. Şuradaki ikili loba başa tekrar sokuyoruz. İlmek alıyoruz ve 3 tane var. Uzatıp üçünü beraber topluyoruz. Tekrar gösteriyorum. İpimizi doladık. Şu gelen başa tığımı soktum, uzattım ve üçünü aldım. Bakın bu ip sık iğnede çok güzel olmuyor arkadaşlar, ama ikili trabzanla da veya tekli trabzanda çok güzel kendini gösteriyor. Yani ben çok denemeler yaptım bu iple. Çok sevdiğim bir ip bu benim. Ama sık iğnede hiç hoş olmuyor. Yani tamamen ipin özelliği gidiyor bence. Şimdi devam ediyoruz. Bir iki kere daha göstereyim. Bu şekilde doladım. Bakın şurada başağım var. Oraya soktum. İlmek aldım. Uzattım. Bu şekilde topladım. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ben daha fazla uzatmayayım. Şu belirleyicinin önüne kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet, ben şimdi bu tekli trabzanlarımı tamamladım ve son noktaya geldim. Şimdi bunu çıkartıyorum. Onun olduğu noktaya, şurası bakın arkadaşlar. Şurası. Tam şurası. Buraya ben şimdi buraya 4 tane trabzan yapacağım. İpimi doladım. Çıkarttığım noktaya şöyle tığımı sokacağım inşallah. Soktum. Şöyle uzatıyorum ve bir tane tekli trabzan yapıyorum. Şimdi bu da bir tane tekli trabzanı yaptıktan sonra
Buraya bir tane belirleyici koyuyoruz. Muhakkak koyun arkadaşlar. Zaten çok parlak bir ip. Ben de gece çekimi yapıyorum şu an. Birazcık zorlanıyorum diyebilirim. Çok göz alan bir ip. Umarım videoda anlaşılıyordur. Şimdi 4 tane yapacağız dönüş için. 3 tane yaptığımız zaman biraz kasma yapıyor. O yüzden 4 tane yapacağız. Bir tane daha yapıyoruz. Aynı noktaya. Şöyle şuraya batalım. Uzatalım. 3 tane var. Hepsini beraber topluyoruz. Şimdi ikincisini de takalım. Takmazsak yerini bilemeyiz arkadaşlar. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya üçüncüsünü yapıyorum ve belirleyicimi takıyorum. Aynı noktaya dördüncü tekli trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde çekiyorum ve yine belirleyicimi takıyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu dönüş noktasını 4 yapmış olduk. Buraya da 4 tane yapacağız buraya geldiğimiz zaman. Bu belirleyiciler hariç, burası 50 olması lazım. Pardon, 49 olması lazım. Bir tanesini burada kullandık. Bu zaten ekstra yaptığımız zincirde. Yani belirleyiciden belirleyiciye 49 olması lazım. Şimdi bu tarafı dönüyorum. Burası da 49 olacak. O şekilde de sayabilirsiniz bir yanlışlık var mı diye. Şimdi burası benim dönüş noktam. Hemen şurada bakın ilmek var. Başaklarım var. Çok küçük ama bakın 1 2 1 2 şeklinde 2 lobu olan başaklarım var. Onlara batacağım. Yine tekli trabzanla devam ediyorum. Ne yapıyorduk? Tığımıza ipimizi doluyoruz. Başak gibi olan yere tığımı sokuyorum. İp alıyorum, uzatıyorum ve üçünü beraber çekiyorum. Şimdi tekrar başak gibi olan yere sokuyorum. Uzatıyorum. Üçünü beraber çekiyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Şurada başak gibi olan yer var. O 2 loba batın. Kaçırmayın sakın. Şu ilk sıra zorlayacak. Ondan sonra zor değil. Aralara batacağımız için örnek çok keyifli ilerliyor. Şimdi ipimi tekrar doluyorum. Başak gibi olan yere 2 loba batıyorum. İp alıyorum. 3 tanesini beraber çekiyorum. Evet, bu şekilde bu ikinci kenarı da tamamlıyoruz ve son burada bir şeyim var arkadaşlar. Başağım var. Oraya da batıyorum. Daha sonra 4'lü dönüş yapacağız. Oraya kadar ben yapıp geliyorum. Evet, ikinci kenarı da tamamladım. Şimdi son batacağımız yere beraber batalım istedim. Şurası bakın. Çok net görülmüyor belki ama şurası benim son başağım. Tığımı ipimi doladım. Son başağa da battım ve son tekli trabzanımı yapmış oldum. Şimdi burayı muhakkak sayın. Burası 49, burası da 49 olması lazım. İlk sıra biraz zor geçiyor arkadaşlar. Ama ikinci sırada daha rahat olacak. Şimdi şu noktada belirleyicimiz var bizim. Bu noktaya 4 tane tekli trabzan yapacağız. Birincisiyle başlayalım. Şöyle kaybetmemek için sokalım ve belirleyicimizi çıkartalım. Ve burada bu şekilde çekerek ilk trabzanımızı yapalım. İlk trabzanımızı yaptıktan sonra buraya da belirleyici takıyoruz. Daha sonra ipimizi doluyoruz ve aynı noktaya ikinci trabzanımızı yapıyoruz. 3 defa da çekiyoruz. Buraya da tekrar ikinci belirleyicimizi koyalım. Tekrar ipimizi dolayıp 3. trabzanı yapmak üzere aynı noktaya
tığımızı batırıyoruz ve bu şekilde üçünü çekiyoruz. Tekrar ipimizden aldık. Aynı noktaya tığımızı battık. İp aldık ve üçünü beraber çektik. Böylece sonuncusunu da yapmış olduk. Böylece dönüş köşesini yapmış olduk. Burası sıranın başı ve sonu. Burası da ilk kenarımız. Şimdi artık devam ediyoruz. Bakın, şurası benim ilk tepem. Ben o tepeye batmayacağım. Bakın, bu tepede 2 tane lob var. Ben şu araya batacağım arkadaşlar. Şuraya. Bu araya batmak ne demek? Arkadaki 3. lobu da almak demek. Yani burada çevirdiğinizde 2 lob var, bir başak var ve arkada bir tane daha lob var. Yani araya batmak demek o demek. Yani birazcık böyle hafif delikli bir görüntü oluyor. Hoş bir teknik. Yani ben çok seviyorum çantalarımda kullanmayı. Şimdi devam ediyoruz. Yani şurası bitişimiz, şurası ilk aramız olacak. Tekli trabzanlarımıza devam ediyoruz. Tığımıza ipimizi aldık, araya soktuk, 3 lobu aldık. Bu şekilde uzatıp 3 tanesinden geçiriyoruz. Geldik ikincisine. Şu araya sokuyorum, çekiyorum ve üçünü beraber topluyorum. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. Şu araya sokuyorum. Bakın, araya soktuğumda direkt 3. lobu da almış oluyorum. Şunu uzatıyorum. Üçünü beraber çekiyorum. Şimdi şu aram kaldı. Bakın, şurası tepe değil. Şu tepeler değil. Şu arası. Tekrar araya battım. Uzattım. Üçünü aldım. Tekrar yapıyoruz. Biraz hızlanıyorum. İpimi aldım. Araya soktum. Buradan ip aldım. 3 tane bu şekilde yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Teknik çok rahat örmesi. İlk sırayı yaptıktan sonra çok rahat. Bu taban biraz kırışık gibi duruyor. İpin özelliğinden dolayı öyle bir ip. Bakın nasıl haşır hoşur değişik bir ip. Örünce de öyle oluyor ama biz buna hafif bir ütü yapacağız ve harika olacak. Orta ısıda yapacağız arkadaşlar. Çünkü bu ip biraz çabuk yanıyor. Kopmalar olabilir. Hatta bezin üzerine bez koyarak yaparsanız bezin üzerinden daha rahat olur. Evet, ben artık devam etmeyeyim. Şu köşeyi de göstereyim. Şu köşede şimdi ikinci sıraya başlangıç yapmış olduk biz arkadaşlar. Bu ilk dönüş köşemiz olacak maviler. Şimdi burada ne yapacağız? Hepsine, bütün bu belirleyicilerin olduğu noktalara hepsine çift batacağız. Yani 2 tane sık iğne yapacağız bu belirleyicilerin olduğu noktaya. Ben oraya kadar örüp geliyorum. Bakın, bu geçtiğim yerler nasıl biraz delikli olmaya başladı. Bu da böyle değişik bir görüntü yaratıyor. Şimdi gövdeyi çıktıkça daha iyi göreceksiniz. Şimdi üçlü dönüş köşesine geldim. İlk belirleyicimi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya 2 tane tekli trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Birincisine şu 1 2 bakın, birincisine tekrar belirleyicimi koydum. Şimdi ikincisine de 2 tane yapacağım. Uzatıyoruz arkadaşlar biraz. 1 2. Birincisine tekrar belirleyicimi takıyorum. Şimdi üçüncüsüne geldik. Üçüncü belirleyiciyi de çıkarttığım noktaya 2 tane tekli trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Tekrar birincisine belirleyicimi koydum. Ve şimdi son belirleyiciyi çıkartıyorum.
Çıkarttığım noktaya 2 tane tekli trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Aynı noktaya 2'şer tane trabzan yapmış olduk ve ilk noktalara şu çiftlerin ilkine belirleyicimizi taktık. Bu şekilde dönüşü sağlamış olduk. Şimdi diğer kenara geçtik. Hemen şuraya bakın. Batmıyoruz buraya. Hemen araya batıyoruz. Şurası benim ilk trabzanım ve arasına soktum. Tekrar ikincinin arasına sokuyorum ve örmeye devam ediyorum. Biraz uzatın arkadaşlar. Çok kısa kalmasın. Çünkü ipimiz de çok kalın değil. Yani isterseniz bu modeli çift kat da yapabilirsiniz. Biraz daha tok olsun derseniz. Ama tek katla da çok güzel oluyor. Ama çift kat uyguladığım başka modellerim de var. Çünkü epey ince bir ip. Yani 2,5'la bile örülür aslında. Çok kalın bir ip sayılmaz arkadaşlar. Evet, bu şekilde ben burayı tamamlıyorum ve morun önüne kadar geliyorum. Evet, mor belirleyicinin tam önündeyim şu an. Mor belirleyicileri çıkartacağım ve yerlerine çift yapacağım arkadaşlar. İlkiyle başlıyoruz. İlk belirleyicimi çıkarttım ve buraya 2 tane tekli trabzan yapacağım. 1 ve 2. Burada da birincisine belirleyicimi takıyorum. Şimdi geldik ikinci belirleyiciye. 1 2. Bunu da taktık. Şimdi geldik üçüncü belirleyiciye. Çıkarttığım noktaya yine 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Ve ilkine belirleyicimi takıyorum. Şimdi geldik son belirleyiciye. Buraya da 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Yine araya batıyoruz arkadaşlar. Karıştırmayalım. Her yerde aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi 2 sıra tamamlamış olduk. 3. sıraya başlangıç yapacağız. Mavilerin olduğu köşeye gelince tekrar görüşelim. Şimdi 3. sıraya giriş yaptık ve ilk dönüş köşesindeyiz. 4 tane belirleyicim var. Hepsine çift yapmıştık. Şimdi 3. sırada bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift. Yani tekle başlıyoruz belirleyicilerin olduğu noktalara ve ikinci ilmeğimizi arada hepsinin birer tane ilmek var. Onlara çift yapıyoruz. Başlıyoruz. İlk belirleyicimi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya tek yapıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum ve buraya ilklere her zaman belirleyicimizi koyuyoruz. İlk yaptığım grubun ilkine belirleyiciyi koydum. Her birini bir grup gibi düşünün. İlk grubun tekini yaptım. Şimdi gelen ilmeğe çift yapacağım. Yine araya batıyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. 1 2. Şimdi ikinci gruba geldik. Çıkarttığım noktaya bir tek yapıyorum. Yine araya batıyoruz. Ve buraya ikinci grubun ilkine belirleyicimizi takıyoruz. Gelen ilmeğe araya batarak 2 tane tekli trabzan yapıyoruz. Şimdi geldik 3. belirleyiciye. 3. grubumuz. Çıkarttığım noktaya bir tekli trabzan yapıyorum.
araya batıyoruz ve uzatarak yapıyoruz. Unutmayın. Kısa kalmasın çok trabzanlarınız. Şimdi gelen ilmeğe yani arasına 2 tane tekli trabzan yapıyoruz. Belirleyiciyi çıkarttığım noktaya bir tekli trabzan yapıyorum. Ve buraya hemen belirleyicimi takıyorum. Gelen ilmeğe 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Bunu araya batarak yapıyorum ve böylece dönüşü sağlamış oluyorum. Evet, 3. sıradayız. 3. sıranın diğer kenarına devam ediyoruz düz bir şekilde. Artık hızlandım arkadaşlar. Tekli trabzanı nasıl yaptığımızı öğrendik diye düşünüyorum. Yani çok aşırı uzatmayın ama orta uzunlukta olsun. Yani böyle tıknaz formda olmasın yani tekli sık iğnelerinizde. Ve araya batın. Bakın araya batınca hafif bir aralık oluyor. Bu da hoş bir görüntü sağlıyor. Ben şimdi buraları tamamlıyorum ve mor belirleyicinin yanına kadar geliyorum. Bu bizim artık başlangıç ve bitiş köşemiz demiştik. Burada yaptığımızın aynısını yapacağız. Bir tek bir çift yapacağız. Şimdi ben 3. sıranın diğer kenarına geldim. Mor bölgeye geldim. Şimdi burada bir tek bir çift yapacağız yine. Çıkarttığımız noktaya tığımızı sokup bir tek yapacağız. Bu teki yaptıktan sonra hemen belirleyicimizi koyuyoruz. İlklere koyduğumuzu söylemiştim. Şimdi burada bir ilmeğimiz var. Buraya 2 tane tekli trabzan yapacağız. 1 ve 2. Araya sokmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ikinci gruba geldik. Buraya da bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Belirleyicimizi koyuyoruz. Şimdi burada bir tane ilmeğim var. Buraya da 2 tane, bakın araya batıyorum. 2 tane tekli trabzan yapıyoruz. Şimdi geldik 3. gruba. Çıkarttığım noktaya, buraya değil araya bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Evet. Gelen ilmeğe yani araya şuraya 2 tane yapıyoruz. 1 2. Şimdi son gruba geldik. Buraya da çıkarttığımız noktaya şu araya bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Ve ilkine belirleyicimizi takıyoruz. Şimdi şu bakın şurası benim aram. Oraya da 2 tane yapacağım. Biraz uzun çekiyorum. 1 ve 2. Ve devam ediyorum. Araya batarak, unutmayın diye sürekli tekrarlıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama dalarsınız diye araya batıyoruz. 3 tane loba batmış oluyoruz. Şimdi 4. sıraya başlangıç yapmış olduk. Son sıramızı öreceğiz arkadaşlar. Şimdi son sırada bu ilk dönüş köşemizde ne yapacağız onu söyleyeyim. Bir önceki sırada tekle başlamıştık. Bu sırada çiftle başlayacağız arkadaşlar. Kayma olduğu için ve çiftlerin üzerine çift gelmemesi açısından bir tek bir çift, bir tek bir çift. Benim tabanlarım mantığı hep o şekilde arkadaşlar. Ben hep o şekilde yapıyorum. Yani çiftlerimi kaydırarak yapıyorum. Böylece daha güzel bir ovallik oluyor. Bir sivrilik olmuyor arkadaşlar. Şimdi burada çiftle başlayacağız. Fakat tekimiz bu defa 2'ye yükselecek arkadaşlar. Çünkü bakın buraya çift yaptığımızda burada 1 2 çift yapıyoruz. 1 2 ikişer ilmek kalmış olacak.
Yani oval tabanın mantığı o. Bir tek, bir çift. İki tek, bir çift. Çiftler değişmiyor. Ama tekler sürekli artıyor. Bir bir artıyor. Şimdi ben burayı tamamlıyorum. Mavi bölgede buluşuyoruz. Şimdi mavi bölgeye geldik. 4. sıradayız. 1, 2, 3, 4. Evet, 4. sıradayız. Şimdi burada bir çift, iki tek yapıyoruz arkadaşlar. Belirleyicilerin olduğu noktalara çiftle başlıyoruz. İlk grubun belirleyicisini çıkarttım ve çıkarttığım noktaya bir çift yapıyorum. 1 ve 2. İlklere her zaman belirleyicimizi takıyoruz. Gerçi son sıra ama yine takalım. Şimdi bunu yaptık. 2 tane ilmeğimiz var. Buraya birer tek yapıyorum. 1, 2. Tekle geçiyorum bunları. Yine araya batarak ve ipimizi uzatarak tekli trabzanlarımızı yapıyoruz. 1, 2. Şimdi ikinci gruba geçtik. Belirleyiciyi çıkarttığım noktaya bir tane çift yapıyorum. 1 ve 2. Yine araya battım arkadaşlar. Karıştırmayalım. Şimdi buraya ilkine belirleyicimizi takıyoruz. Şimdi burada 1-2 tane tepe görüyorsunuz. O tepelere değil, araya batacağız. Birer tane tekli sık iğne yapacağız. İpimizi doladık. İlkinin arasına batıyorum, çekiyorum. 3 tanesini beraber çekip bu şekilde topluyorum. İkinci teklimi yapıyorum. Araya batıyorum. Bu şekilde çekiyorum ve üçünü. Böylece birer tekli trabzan yapmış oldum. 2 tane tekli trabzan totalde. Şimdi 3. gruba geldik. Belirleyicinin olduğu noktaya bir çift yapıyorum. 1 ve 2. Yine buraya birinciye takıyoruz. Burada 2 tane tepem var. Buralara değil, araya birer tane tekli trabzan yapıyoruz. Şöyle biraz uzatıyoruz. Şimdi geldik son gruba. Çıkarttığım noktaya yine bir çift yapıyorum. 1 2. Yine ilkine belirleyicimi takıyorum. Çiftimi yaptık. Şimdi buraya teklimizi yapacağız. 1 ve 2. Böylece burayı bitirmiş olduk. Dönüş köşesini bitirdik. Şimdi artık düz örüyoruz. Bazen ip inceli kalınlı geliyor arkadaşlar. O yüzden cılız kalıyor bazıları. O noktalara biraz daha uzun çekin. Oradaki kusuru kapatmaya çalışın. Maalesef ki bu metalik ipler de aynı şekilde. Bazen ince yerler geliyor. Ama yapacak bir şey yok. Biz de orada artık marifetimizi, hünerimizi göstereceğiz. O kusurları kapatacağız. Şurada vardı. Burayı biraz çektim ben. Düzeldi şimdi. Gayet güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi burayı tamamlıyoruz. Ve artık son köşeye geliyoruz. Mor bölgeye geliyoruz. Burayı da yapacağız. Daha sonra tabanımızı tamamlamış olacağız. Evet, mor bölgeye geldim. Burada da bir çift, 2 tek yapacağım arkadaşlar. Çiftle başlıyoruz. Belirleyiciyi çıkarttığım noktaya çift yapıyoruz. 1 ve 2. Tekrar buraya belirleyicimizi takıyoruz. Ve bu 2 ilmeğe tek yapıyoruz. 1 2.
Şimdi ikinci gruba geldik. Bunu çıkartıyoruz. Çıkarttığımız noktaya çift yapıyoruz. 1 ve 2. Yine buraya takalım. Bu iki tane ilmeğimizi tek geçiyoruz. Tekli trabzan yapıyoruz her bir ilmeğe. Ve unutmuyoruz. Araya batıyoruz. Tepelere değil. Şimdi üçüncü gruba geldik. Çıkarttığım noktaya diğer iki tane ilmeğe ya da boşluğa tekli geçiyorum. Tekli trabzanı tek yapıyorum. 1, 2. Şimdi dördüncü gruba geldik. Şimdi dördüncü gruba geldik. Belirleyiciyi çıkarttığım noktaya bir çift yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi buralara tek yapıyoruz. Bir ve 2. Bu şekilde tabanımızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bu tabanımı ütüleyip geri geliyorum. Ölçüyü paylaşacağım sizinle. Evet, ben şimdi tabanımı ütüleyip geldim. Bakın bu şekilde gayet düzgün bir tabanımız oldu. 4 sıradan oluşan minik bir taban yaptık. Şimdi ölçelim bakalım ölçümüz nasıl çıkmış. Evet, 30 buçuğa 5,5-6'ya yakın çıkmış arkadaşlar. 5,5 diyebiliriz. Şimdi bundan sonra gövdeye geçiyoruz. Gövdeye geçtiğimizde herhangi bir artış yapmıyoruz. Burada kalmıştık. Burası artık bizim sıramızın başı ve sonu. Bir tane belirleyici koyalım. Ne olur ne olmaz. Sıramızın başı ve sonu belli olsun. Şuraya koydum. Şimdi birazcık başını göstereyim. Şimdi bundan sonra yine aynı şekilde aralara batarak devam ediyoruz. Hiçbir şekilde artış yapmıyoruz. Köşelerde de yapmıyoruz. Her bir boşluğa bir kere batıp o şekilde devam ediyoruz gövdeyi çıkmaya. Birazcık şimdi başını göstereyim. Şurada kalmışım. Şöyle uzatalım. Şimdi arkadaşlar uzatın diyorum ama bazen şuradaki ilk ilmeği şöyle bol bırakıyorsunuz. Böyle bol bıraktığımız zaman gerçekten örgünüz gevşek oluyor. Yani burası her zaman orta sıkılık diyelim. İyice sımsıkı değil de sıkı olsun ama gevşek olmasın. Yani buraya battığınız zaman sadece şu ilmeği uzatıyorsunuz. Bunlarla ilgisi yok. Bu ilmeği uzatıyorsunuz. Bu gene böyle sıkı kalıyor. Yani böyle sıkı yaparsanız ya da orta sıkılıkta yaparsanız daha güzel olur örgüleriniz. Ama orayı gevşek tuttuğunuz zaman ölçüleriniz de kayıyor. Zaten bazen workshoplarımda fark ettiğim bir şey, mesela aynı iplerle çalışıyoruz fakat sizin ölçüleriniz benden bazen epey bir farklı çıkıyor. Bence bundan kaynaklanıyor. Yani aynı tığ numarasıyla örüyoruz. Aşağı yukarı aynı iplerle örüyoruz. Yani kağıt ipler artık her yerde sert. Bendekiler de aynı ama sizde bir nebze ölçüler her zaman fark ediyor arkadaşlar. Bence ondan kaynaklanıyor. Benim bu ilmeğim çok gevşek olmuyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum, özellikle ayarlamıyorum ama elim sıkıya dönük bir el. Şunu söyleyeyim, her zaman sıkı olan örgüler daha güzel olur arkadaşlar. Yani daha tok durur, daha düzgün durur. O yüzden kendinize alıştırın. Şu ilmeği çok böyle bol bırakmayın. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bu zaten ince bir ip.
Orayı da böyle bol bırakırsanız yumuşacık olur bu örgünüz. Yani benimki şu an görseniz o kadar güzel ki sertliği. Yani 2 kat örmeme gerek yok. 2 kat yaptığımız zaman biraz böyle kaba gibi oluyor bu örnek. Yani deneyin, hoşunuza giderse çift katta uygulayabilirsiniz. Biraz ölçülerinizde farklılık yaparsınız. Tabanda biraz daha az zincirle başlarsınız. Yani deneyebilirsiniz. Çok keyifli örmesi. Gerçekten çok keyifli. Hiç acıtmıyor elleri. Bir tek böyle gözünü alıyor. Gece biraz zor oluyor. Onun dışında gerçekten çok keyifli. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bakın ütülenince ne kadar güzel oluyor. Şimdi burası biraz gene böyle kırış kırış gibi oluyor ama sonra ütüleyince gövdeyi o da öyle güzel olacak. Birazcık böyle yapışıyor gibi oluyor çünkü birbirine ütüleyince. Şimdi öyle arkadaşlar, tabanı bitirmiş olduk. Şu an gövdeye başlamış olduk. Ben bu şekilde öreceğim. Sürekli spiral şeklinde döne döne bir 12 sıra öreceğim arkadaşlar. 12 sıra düz ördükten sonra tekrar bir kamerayı açacağım. Size bir çevre ölçüsü vereceğim arkadaşlar. Hem de boy ölçüsü vereceğim. Hem de bir değişiklik olmuş mu olmamış mı beraber üzerinde yorumlayacağız. Daha önce defalarca yaptım ben bu clutch'ı. Gerçekten çok sevilen bir clutch'ım ve çok istenildi. Ben de ilk videolarımın arasında bunu paylaşmayı istedim. Dediğim gibi örmesi çok keyifli. 12 sıra düz öreceğiz. Sonra biraz eksiltmelerimiz olacak. Şöyle güzel bir formu olacak çantanın. Daha sonra da fermuarını takacağız. Yani bu çantanın en zor kısmı fermuarı diyebilirim. Yani zorluk derecesini sıraladığım zaman biraz bu fermuar işleri sıkıntılı oluyor. Bir tek orada birazcık zorlanabilirsiniz. Onun dışında bu gövdede normal düz örüp eksiltme yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde 12 sıra düz örmeye devam ediyorum. 12 sıra sonunda tekrar buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, ben düz bölümünü tamamladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Gerçekten çok güzel bir clutch. Ne yapmış olduk? 4 sıra oval taban yapmış olduk. Daha sonra gövdeye geçtik. Gövdede 12 sıra düz ördük. Hiçbir artış yapmadık. Spiral bir şekilde sürekli döne döne ördük. Buraya bir tane belirleyici takmıştım. Tabanın son sırasına. Buradan saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıra çıkmış olduk. Şimdi size en boy ölçüsü paylaşayım arkadaşlar. Şimdi 12 sıra boyunca ördüğüm zaman tabana kadar yaklaşık 8 santim boya çıkmışım. Ölçümü de paylaşayım. Ölçümü hep bu şekilde paylaşıyorum ben. En sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çevreyi ölçerek. Evet, 74 santim arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra artık eksiltmeye başlayacağız. Eksiltmelerimizi nasıl yapacağız? Eksiltmelerimizi şu iki yan ortadan yapacağız arkadaşlar. Yani bir tane buradan eksilteceğiz, bir tane de buradan eksilteceğiz. Hafif şöyle çantamız kıvrılmaya başlayacak ve çok hoş bir format olacak. Bundan sonra şu kaldığım yerden itibaren 13. sıraya, yeni bir sıraya başlıyorum. 13. sıraya başlayacağım. Tekli sık iğnelerimi yapacağım ve şu noktaya geleceğim. Ben şimdi burayı örüp geliyorum. İlk eksiltme noktama geldim. Şimdi birazdan eksiltmeyi göstereceğim. Fakat bir şey söylemeyi unuttum. Onu da hatırlatayım. Bu ölçüyü vermeden önce ben burayı ütüledim arkadaşlar. Bakın bu şekilde ütüledim. Her tarafını ütüledim. Yani şöyle iç taraftan şöyle şuralarına orta ısıda ütü yaptım. Yani bu vermiş olduğum ölçüler ütü sonrası ölçüler. Onu da hatırlatmış olayım. Şimdi eksiltme noktamıza geldik. Şimdi bakın şurası benim orta noktam. Yani rastgele şöyle orta noktayı belirledim. Ve şimdi eksiltmemi yapacağım. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Daha sonra ilk araya batıyoruz. Şu şekilde ipimizden alıp çekiyoruz. Daha sonra ikinci araya batıyoruz.
Şu şekilde ip alıp uzatıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 tane var. Bu 4 tanesini şöyle beraber topluyoruz arkadaşlar. Ve böylece burayı bir ilmek eksiltmiş oluyoruz. Daha sonra tığımıza ipimizi alıyoruz ve bir sonrakinden batıyoruz. Dikkat edin, aynı noktaya batmayın. Çünkü hiçbir anlamı kalmaz eksiltmenizin. Yani bu değil. Çünkü onu almış olduk zaten, batmış olduk. Bir sonrakinden devam ediyoruz. Şu şekilde devam ediyoruz. Yine normal tekli trabzanlarımıza devam ediyoruz. Şimdi ben buraları yine düz öreceğim arkadaşlar ve şu eksiltme noktamızda buluşuyoruz. İkinci eksiltme noktama geldim. Şimdi eksiltmeyi nasıl yaptığımızı tekrar gösteriyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Şuradaki ilk ilmeğimin ortasına tığımı sokuyorum. Şu şekilde ipimden alıp uzatıyorum. 3 tane var. Tekrar tığıma ip almadan sadece bir sonraki araya batıp şu şekilde yine ipimden alıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmeğim var. Şu ikisini biraz uzatın arkadaşlar. Daha sonra şu şekilde hepsini beraber, bu 4 tanesini beraber topluyorum. Eksiltmemiz bu arkadaşlar. Yani burada bir tane ilmek daha eksiltmiş olduk. 13. sıradaydım. 13. sırada 2 ilmek eksiltmiş oldum. Daha sonra normal tekli trabzanlarıma devam ediyorum. Ve bakın sıranın sonuna gelmiş oldum. Şimdi bu eksiltmeleri her sırada yapmayacağız. Bu eksiltmeleri bir sıra atlayarak yapacağız. Bu ne demek? Yani bir sıra eksiltme yapacağız, bir sıra düz öreceğiz. Bir sıra eksiltme yapacağız, bir sıra düz öreceğiz. Bunu son sıraya kadar devam ettireceğiz bu şekilde. Yeterli bir yüksekliğe çıktıktan sonra artık çantamızın gövdesini tamamlamış olacağız. Kenarına ters sık iğne yapacağız ve güzel bir görünüm kazanacak çantamız. Şimdi ben bundan sonra artık eksiltmeleri göstermeyeceğim. Çünkü aynı şeyi yapacağım. Bu benim 13. sıramdı. 14. sırama buradan başlangıç yapacağım. Ve 14. sıramı artık düz öreceğim. Yani şurayı öreceğim. Şu orta noktaya geldiğimde eksiltme yapmayacağım. Düz bir şekilde geçeceğim. Daha sonra burada düz devam edeceğim. Şuradaki ikinci orta kenara geldiğim zaman da yine düz devam edeceğim. Daha sonra 15. sıraya geçtiğimde yine şu iki taraftan yan ortalardan yine eksiltmemi yapacağım. Daha sonraki sırada düz öreceğim. Bir sıra eksilt, bir sıra düz şeklinde döngümüze devam edeceğim. Evet, ben bu şekilde örmeye devam ediyorum. Yeterli yüksekliğe çıktıktan sonra geri geliyorum. Evet, ben yeterince yüksekliğe çıktım. Şimdi arkadaşlar ölçü paylaşmadan önce bunu ütülediğimi söylemek isterim. Her tarafını ütüledim. Böyle çok güzel oluyor ütüledikten sonra. Bakın şöyle bir formu oluyor. Hafif böyle bir daralma oluyor. Ama keskin bir daralma olmuyor. Çünkü bir sıra düz örüyoruz, bir sıra eksiltiyoruz. O yüzden keskin bir eksilme olmamış oluyor. Çok güzel bir formu oluyor. Şimdi ölçüyü paylaşayım sizinle. Daha sonra kaç sıra eksiltme yaptığımdan bahsedeceğim. Şimdi benim burası sıramın başı ve sonu demiştim. Belirleyici koymuştum. Oraya kadar ölçeceğim arkadaşlar. Yani tabanın son sırası burası. Boyumuz 18 santim. Çevremi ölçeceğim şimdi arkadaşlar. 74 santimde düz kısmı bitirmiştik ve eksiltmeye başlamıştık. Şu şekilde yine ölçeceğim. Evet, 63 santim. Yani yaklaşık 31,5 santime kadar daralmış. Şimdi kaç tane eksiltme yapmışım, kaç sıra yapmışım onu söyleyeceğim. Burası bizim son sıramız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra düz örmüştük. Daha sonra hemen 13. sırada eksiltmeye başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5,
6 ve 7. 7 sıra eksiltme yaptık. Son sırayı düz olarak tamamlamış oldum. Şimdi arkadaşlar şu kısımda kaldım ben. Şimdi burada nasıl bitireceğimizi anlatacağım size. Tam şu yanda bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi tekli trabzanımı yaptım. Bir sonraki boşluğa bir tane sık iğne yapacağız. Artık burada birazcık yüksekliği azaltmaya çalışarak bitirmeye çalışıyorum. Şu şekilde bir tane sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe de kaydırma yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın. Şu şekilde kaydırma yaptım ve birazcık şuradaki yüksekliği azaltmış oldum. Bir tane sık iğne, bir tane de kaydırma. Şimdi ipimi keseceğim. Şu şekilde çıkartacağım. Ve ipimi şuradan geçireceğim. Daha sonra iğne yardımıyla ipimi gizleyeceğim. Şöyle trabzanların üzerinden belli olmayacak şekilde birazcık gezdireceğim. Bakın şu şekilde bitiriyorum. Evet, şimdi burayı tamamladıktan sonra bu kenarına ters sık iğne geçeceğiz. Yani şuraya tığımı sokacağım. Buradan ilmek alacağım ve şöyle ters taraftan sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bunu yapmak için çift kat uygulayacağız arkadaşlar. Tek kat çok ince oluyor. Eğer buradan ipinizi çıkartamıyorsanız, ben denedim çıkmıyor. Bundan epey uzun bir parça ayırın. Ondan sonra çift kat yapın. O şekilde çalışın. Ben de fazladan bobin olduğu için ben şimdi iki bobini beraber çift kat olarak uygulayacağım. Tek kat çok ince oldu. Hiç belli etmedi. Onun için çift kat uygulayacağız. Şöyle biraz uzun bırakıyorum. Şimdi bakın şurada bitirmiştik. Bir öncekinden gireceğim. Şunu uzun bırakıyorum ki sonra saklayabileyim. Şöyle bakın şöyle aldım bir tane ilmek. Şu şekilde bir zincir yaptım. Ve bir sonrakine şu şekilde sokuyorum. Buradan ilmek alıyorum. İkisini beraber çekiyorum. Şöyle hafif uzatıyorum. Şimdi bir sonrakine gireceğim. Şu şekilde. Hatta şu alttan gireceğim arkadaşlar. Bakın sık iğnemin olduğu kısım. Çok üstte kalmasın diye şöyle alttan gireceğim. Şu şekilde yapacağım. Daha sonra şurada tekli trabzanın önündeki boşluğa gireceğim. Şu şekilde alacağım ve ikisini beraber çekeceğim. Daha sonra şuradakine gireceğim. Her bir boşluğa giriyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Eğer şurası düzgün olmuyorsa sökün, tekrar yapın arkadaşlar. Bazen güzel olmuyor. Muntazam olması lazım şuradaki ters sık iğneleriniz.
Bakın bu şekilde. Birazcık daha göstereyim. Bakın çok güzel oluyor. Tek kat, çok yumuşak oldu burası ve hiç neredeyse belli olmadı arkadaşlar. O yüzden muhakkak çift kat geçin. Evet, bu şekilde ben devam edeceğim. Şöyle her tarafına ters sık iğne yapacağım ve şu ek yerine geleceğim arkadaşlar. Burada ek yerinde nasıl bitireceğimizi de göstereceğim. Daha sonra fermuar kısmına geçiyoruz. Şimdi ben ters sık iğnemi tamamlıyorum ve geliyorum. Evet, burayı tamamladım. Bakın arkadaşlar, bu şekilde kenarına ters sık iğne yaptım. Şimdi başladığım köşeye geldim. Şöyle biraz geriden göstereyim. Bakın şuradan başlamıştım. Tam şuradan başlamıştım. Burası benim başlangıcım. Son araya batıyorum. Şu şekilde ve şuradan çıkartıyorum ipimi. Şimdi bir iğne yardımıyla orayı birazcık kamufle etmeye çalışacağız. Şimdi şöyle kalmıştım. Şimdi şuradan sokacağım arkadaşlar. Bakın şuradan şu şekilde sokuyorum. Ve 1-2 tur şu şekilde geçeceğim. Daha sonra bir öncekinden geçireceğim. Şöyle sıkıştıracağım. Şuradan bir kez daha geçeceğim. Birazcık oradaki yüksekliği doldurmaya çalışıyorum. Ve artık çantamı bitireceğim. Şuradan sokuyorum. Bakın gayet temiz bir bitiş oluyor. Şimdi ipimizi arkada gizleyelim. Şöyle trabzanların
üzerinden gezdirin. Evet, şu şekilde artık ipimizi kopartabiliriz. Şu başlangıcı da gizleyeceğim arkadaşlar. Evet, buraya ben ütü yapmadım. Çok az bir ütü yapabilirsiniz. Hafif bir gerginlik oluyor çünkü. Evet, bu şekilde. Şimdi artık fermuar kısmına geçeceğiz. Fermuarımı önden hazırladım. Bakın bu şekilde bir fermuar hazırlayacağız. Böyle arka tarafından misina iple, hayalet iple bu şekilde temiz bir görüntüsü olacak. 2 sıra sık iğne döneceğiz. Belli bir zincir sayısıyla başlayacağız. Daha sonra şuralarda artışlarımız olacak bir ovalliği sağlamak için. Peki bunu nasıl başlıyorum? Yani ölçüme göre nasıl tespit ediyorum? İşte en zor kısmı çantada bu arkadaşlar. Şimdi benim deneyimim olduğu için, daha önce bu çantayı yaptığım için, aşağı yukarı hangi ölçüde ne kadar çıktığını bildiğim için birazcık ilmek sayımı ona göre ayarladım ve gerçekten cuk diye oturdu. Hiçbir sıkıntı olmadı. Şimdi şuradan itibaren şu şekilde evet, 59 santim geldi. Şimdi bu 59 santim, bir de bunun çevresini ölçüyorum. Tabii ki bunu bitirdikten sonra kontrol amaçlı yapıyoruz. Yani ilk önce 59 santim bu şekilde ölçüyorsunuz. Şimdi 2 sıra geçeceğimiz için bakın buralardan aşağı yukarı 1,5 santim buradan, 1,5 santim de buradan geliyor. Yani 3 santim gelmiş olacak. Demek ki ilk başladığınızda şu birleştirmeyi yaptıktan sonra şurası yaklaşık 24 santim olacak arkadaşlar. Yani 24 santim 3 de koyunca aşağı yukarı 27 santim. Yani parçam 27'ye 4 santim olmuş olacak. Bunu da şu şekilde yine kontrolünü sağlayabilirsiniz. Ben ölçtüm. Burası da 59 geldi. Evet. 59 santim arkadaşlar. Yani tamamen uyumlu oldu. Diyelim ki parçayı yaptınız. Monte etmeden önce birazcık kısa geldi şu çevre. Ütüyle birazcık genişletebilirsiniz. Mesela 1 santim dar geldiyse tekrar örmenize gerek yok. Ütüyle genişletebilirsiniz. Yani birazcık bu kısmı zor. Biraz deneme yanılma gerektirebilir. Ama oturttuktan sonra gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Şu şekilde çantamıza misina ipimizle tekrar monte edeceğiz. Ve harika bir bitiş sağlamış olacağız. Şimdi isterseniz fermuara başlayalım. Aslında bu fermuarı daha önce kanalıma bir video koymuştum. Orada daha net anlatıyorum. Eğer bu parlak iple yaptığım zaman nereye battığımı anlamakta güçlük çekiyorsanız o videomu da seyredebilirsiniz. Orada pamuk makrame ile uyguladım. Çok daha detaylı anlattım. Rahat orada anlayabilirsiniz. Battığım yerleri görebilirsiniz. Ama ben yine de bu ipimizle tekrar baştan başa anlatacağım nasıl yaptığımızı. Orada 3 sıra olarak yaptım ama onu büyük çantalar için düşündüm ben. Clutch'lar için de olur ama bizim birazcık dar tabanlı çalıştığımız için geniş bir fermuar çalışmak istemedim. O yüzden bir sıra düşük tuttum. Bir de çift kat iple yaptığım için yeterince geniş oldu. Yani orada 3 sıra anlatıyorum. Şimdi 2 sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bunu uygularken ben 104 zincirle çift kat ip olarak ve 3,5 milim tığ kullanacağım bunu örerken.
Diyelim ki bitirdiniz. Zaten çabuk bitiyor arkadaşlar. Yani tekrar yapabilirsiniz. Eğer ölçü oturmazsa, uzun veya kısa gelirse ikincisinde şu başlangıç zincirini biraz daha kısa tutabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim size, ben aşağı yukarı 2 tane sık iğne 1 santim geliyor arkadaşlar. O ölçüde uzatabilir veya kısaltabilirsiniz. Dediğim gibi en zorlayıcı kısım burası. Yani çantanın genelinde zaten bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çok rahat örümlü bir çanta. Bir tek şunu oturtmakta zorlanabilirsiniz ama onu da 1-2 denemeyle tutturursunuz. İsterseniz artık başlayalım. Evet, 104 adet zincirimizi çekiyoruz. Önce bir kilit yapıyoruz. Çok sıkmamaya gayret edin arkadaşlar. Çünkü bu ip böyle ezilen bir ip. Dolayısıyla arka loplara batacağımız için şu lopların yerini bulamayabilirsiniz. O yüzden biraz gevşek çekebilirsiniz. Evet, bu şekilde 104 adet zincir çekip geliyorum. Evet, 104 adet zincirimi çektim bu şekilde. Şimdi şu 104. zincire bir tane belirleyici takıyoruz. Bu belirleyiciyi takmamızın sebebi, birleştirme yaptıktan sonra buraya geldiğimizde bu noktaya 3 tane sık iğne yapacağız, karışmasın diye. Şimdi zincirimi çektikten sonra sık iğnelerime devam edeceğim. Ben ön yüzünden yapmayacağım sık iğnelerimi. Ben arka loplara batarak yapacağım arkadaşlar. Daha önce taban videolarımı seyrettiyseniz genelde arka loplara batarak yapıyorum. Ve bu fermuar çalışmasında da özellikle arka loba batarak yapmanızı isterim. Çünkü şuraya geleceği için çok daha düzgün olacak arkadaşlar. Ön yüzünden yaptığınız zaman bu kadar düzgün olmayacak. O yüzden burada önem kazanıyor birazcık. Fakat yapması zor biraz. Yani bu ip zor olduğu için biraz zorlayabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Şimdi 104. zincire belirleyicimizi taktık. Şu şekilde çevireceğiz. Fakat çevirirken şöyle düzlüyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde düzledim. Şimdi İlk zincirin arka lobuna batacağım arkadaşlar. Bakın arka lobu burası. O yüzden dedim biraz yeri belli olmuyor. O videomu seyredebilirsiniz. Şu şekilde bir kaydırma yapacağım. İlk sıra biraz zorlayıcı. Sonra bir tane zincir yapacağım. Bakın sık iğnem burada. Sık iğnem şurada. Ben arka loba battım. Şimdi bir zincir yaptıktan sonra tekrar aynı loba batarak bir tane sık iğne yapacağım. Şöyle bir tane sık iğne yaptım. Ve buraya tepesine belirleyicimi taktım. Bakın burası ön yüzü, burası arka yüzü. Şimdi ikincisiyle devam ediyorum. Şurada arka loba batacağım. Ama dediğim gibi çok zorlanırsanız bu ip çünkü çok göze alan bir ip. Eğer yapamazsınız, zorlanırsanız yine ön yüzüne batarak yapabilirsiniz. Şu arka yüzde kesik çizgi gibi ortada kalan bir lop var. Oraya batıyoruz arkadaşlar. Bakın burası ön yüzü. Şimdi bir de şöyle kontrol yapın. Bakın bu sık iğnenin arka lobuna battım. Şimdi bu sık iğnenin arka lobu şurası. Sık iğne yapıyoruz. Bir de ip ezildiği için biraz daha güç oluyor arkadaşlar. İtiraf ediyorum, kolay değil bu kısım.
Çok dikkatli geçmeniz lazım. İlmek kaçırmamak için. Bakın şöyle kontrol yapıyorum. Burada sık iğne. Şurası. Son bir kez gösteriyorum. Video çok uzamasın. Şunu yaptık. Şimdi şuna batacağım. Bakın çok düzgün oluyor burası. Evet arkadaşlar, bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz ve orta noktaya geldiğimiz zaman 3 tane sık iğne yapacağız. Peki bunun orta noktası hangisi? Şöyle bir hesabı var. 104 ilmekle başlamıştık. 104 zincirle başlamıştık. 104 zincirden 2 ilmek çıkartıyorsunuz. Yani bir tane burası, bir tane burası orta nokta. Buraları kullanacağımız için 102 kalıyor geriye. Bunu da 2'ye böldüğümüz zaman 56 burası, 56 burası olacak şekilde. Fakat burada bir tane kaydırma yaptığımız için burası 55 sık iğne ediyor arkadaşlar. Veya şu şekilde yapabilirsiniz. 104. ilmeğe belirleyici koymuştuk. Buradan kaydırma gelmeyeceği için ne demiştik? 102'nin yarısı 56. 56 zincir sayıp buraya bir belirleyici koyabilirsiniz. O şekilde de çift kontrol yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani şimdi ben sık iğnelerimi yapıyorum ve orta noktaya kadar geliyorum arkadaşlar. Evet, 55 tane sık iğnemi yaptım. Orta noktaya geldim. 56. zincire 3 adet sık iğne yapacağım. Yine arka loba batıyorum. 1. Buraya belirleyici takıyoruz. Aynı loba ikinci sık iğnemi yapıyorum. Bir şey takmıyorum. Aynı loba üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Buraya da bir tane belirleyici takıyorum. Bu belirleyicileri neden takıyorum? Hem yeri belli olsun diye, hem de bu belirleyiciden başa kadar olan ilmek sayısını saymak için, bu belirleyiciden de diğer tarafın ilmek sayısını saymak için. O yüzden başa ve sona koyuyoruz. 1 ve 3.'ye koyuyoruz. Ve devam ediyoruz düz örmeye. Şimdi artık dönüşü yaptık. Ve diğer kenarı yapıyoruz. Diğer kenarda 56 tane ilmeğimiz olacak. Evet, bu şekilde sık iğnelerimi örmeye devam edeceğim. Diğer kenarı tamamlayacağım. Nereye kadar geleceğim? Şu ilk koyduğumuz 104. ilmeğe koyduğumuz belirleyicinin önüne kadar geleceğim. Bu belirleyicinin içerisine yine 3 tane sık iğne yapacağız. Daha sonra şu kırmızının olduğu noktaya bir tane kaydırma yapacağız ve dönüşü tamamlamış olacağız. Ben şimdi sık iğnelerimi örüyorum ve şu belirleyicinin önüne kadar geliyorum. Evet, karşı kenarında ilmek sayısını tamamladım. Şimdi burada toplam 56 tane sık iğnem oldu. Şimdi şurada belirleyicim vardı arkadaşlar. Buraya kadar geldim. Burası benim üçlü dönüş köşeyi yapacağım nokta. Yani 104. ilmeğe belirleyici takmıştık. O ilmekteyim şu an. Onu çıkartıyorum. Bakın şurası ön yüzü, şurası arka yüzü. Şuradan ilk sık iğnemi yapıyorum. 1 ve belirleyici takacağım şimdi. Birincisini yaptık. Şimdi aynı noktaya ikinci sık iğnemi yapıyorum ve aynı noktaya üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Yani belirleyiciyi çıkartıp aynı noktaya 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi burası benim kaydırma yaptığım bölüm. Şurası da
kaydırmayı bağlayacağım bölüm. Şimdi buraya bir kaydırma yapacağız. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıraya başlıyoruz. Son sıramızı yapacağız. Burada da bir tane zincirle çıkıyoruz. Ve aynı noktaya, şu zincirin olduğu boşluğa önüne, bakın şurada kaydırma yaptığım nokta, buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir önceki sırada yaptığımız gibi yapıyoruz. Yine buraya belirleyici takıyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. İlk sırayı tamamladık. Gerçekten ilk sıra zor oluyor. Hiçbir ilmek kaçırmamanız gerekiyor. O yüzden gündüz yapmanızı tavsiye ediyorum. Işıklı yerde yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi çok zorlanırsanız ön taraftan yaparsanız çok rahat oluyor. Her bir sık iğnenin tepesine batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Şimdi ben burayı tamamlıyorum ve şu üçlü köşeye geliyorum. Buradaki 1, 2 ve 3. sık iğneye ikişer tane sık iğne yapacağım. Yani buralara çift batacağım ve dönüşü tamamlamış olacağım. Evet, üçlü köşeye geldim. Şimdi bu köşeyi göstereceğim. Diğer köşeyi göstermeyeceğim arkadaşlar. Sıranın sonunda kaydırmayı göstereceğim. Çünkü aynı şeyi yapmış olacağız. Şimdi bu belirleyicinin önüne gelmiştim. Bunu çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Bir sonraki ilmeğe de 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve şu sondaki belirleyiciyi çıkartıyorum. Oraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. Böylece buradaki ovalliği sağlamış oluyoruz. Ve devam ediyoruz. Diğerlerine tek sık iğne ile devam ediyoruz. Şimdi ben burayı öreceğim. Şurada bir ip ilave etmiştim. İpim bitmişti. Keselim. Şimdi bakın burayı yaptım. Şimdi bu sırayı yapacağım ve bu son dönüş köşesine geleceğim. Bu kırmızı neydi bizim? Kaydırmayı yaptığımız bölgeydi. Ben şimdi buraya kadar geleceğim. Şu üçlü köşeyi de çift döneceğim. Yani buraya bir tane çift yapacağım. Ortaya bir tane çift yapacağım ve buraya bir tane çift yapacağım. Daha sonra burada kaydırmayı size göstereceğim ve bitişi göstereceğim arkadaşlar. Bakın ben bu şekilde iki tarafı da sık iğne ile döndüm. 2 sıra sık iğne döndüm. Şu son dönüş köşesine de 3 tane sık iğnemizin tepesine ikişer tane sık iğne batarak 6'ya yükselttim burasını. Burayı göstermeyeyim artık dedim. Artık aynı şeyi yapıyoruz. Şimdi geldik kaydırmanın olduğu bölüme. Normalde bir önceki sırada kaydırma yapıyorduk ama şimdi kaydırma yapmayacağız arkadaşlar. Güzel bir bitiş olsun diye. Şöyle kalsın şimdi önce. Önce keselim, karıştırmayalım. İpimizi kesiyoruz. Şu şekilde bakın çıkartıyoruz. Bakın şu şekilde çıkarttım. Şimdi bunu çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya şöyle tersten tığımı sokuyorum. Şöyle alıyorum. Bakın.
Şöyle aldım. Şimdi hemen şuradaki ilmeğe sokuyorum. Bu şekilde alıyorum. Biraz incelttim tabii şimdi ipi burada. Şu şekilde çekiyorum. Sonra bir kere daha şuradan içeri alıyorum. Ve ters tarafta burada sabitliyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu iplerimi temizleyeceğim. Bunları sabitleyeceğim buraya ve bir ütü yapacağım. Ve geri geleceğim. Evet, ben şöyle hızlıca bir ütü yaptım. Şöyle ölçü vereyim size. Bakın. Bu da 27 çıktı. Burası zaten fermuar gelecek. Şimdi hemen hızlıca fermuarımı da göstereyim. Şu şekilde yapıyoruz. Şuradan başlıyoruz. Şu uçtan başlıyoruz. Şöyle şuraya çok fazla böyle boşluk bırakmayalım. Eğer fermuarınız çok uyumlu bir fermuarsa biraz daha bırakabilirsiniz. Ama çok uyumlu olmayan fermuarlarda ben şurasını biraz daha az mesafe bırakıyorum. Yani yakın dikiyorum şu şekilde. Engellemeyecek şekilde fermuar başlığınızı o şekilde bakın şu kadar yeterli oluyor. O şekilde bırakıyorum. Şimdi hemen hızlıca başını göstereceğim. Aslında o videoda gösteriyorum ama yine de bu videomuzda yarım kalmasın. Öncelikle şuraya bir yuvarlak vereceğim şöyle. Taşma yapmaması için. Çok düzgün kesemedim. Güzel bir yuvarlak yapın. Çünkü şuralardan taşma yapabilir. Şöyle koyduğumuzda şurayı da birazcık daha alayım. Şurayı da alabiliriz birazcık. Bu köşeden daha rahat oluyor. Bakın şu şekilde yerleştiriyorum. Misina iple yapacağız. Çift kat düğüm attım misinama. Şimdi düğüm attım. Çift kat misinam var. Şuradan önce bir bağlantı yapacağım. Şöyle sabitleyeceğim. Daha sonra şuraya geleceğim. Şöyle birkaç kere etrafında şurası sökülmesin diye yapıyorum. Şöyle dişlere yakın bir şekilde geçiyorum. Yeterli diye düşünüyorum. Ütülerken biraz düzgün ütüleyin arkadaşlar. Şimdi benim şuranın kalınlığıyla şuranın kalınlığı biraz fark etti. Çünkü yeni bir ipe geçtim. O biraz daha inceymiş. Yani böyle detaylar da olabiliyor bazen arkadaşlar. Şimdi şuralar havaya kalkmasın diye biraz sabitleyeceğim. Ben genelde fermuar işlerimi, astar işlerimi hayalet ip veya misina ile yapıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çok rahat ediyorum. Normal dikiş ipi daha çok dolaşıyor sanki. Bir de genelde
belli olmuyor geçtiğiniz yerler. O yüzden hayalet ip tercih ediyorum genelde. Şu başını böyle biraz fazlaca yapın. Havaya kalkmasın. Bakın şimdi bundan sonra şu şekilde daha hızlı yapabiliriz. Şu uç kısımlarından yapıyoruz. Şurası çünkü sabitlensin diye. Şöyle sıkabiliriz. Bakın hiç havaya kalkmıyor. Çok zevkli ve pratik bir yöntem bu dikmesi. Hiç zorlamıyor. Yani buraya kadar tamamladıysanız bundan sonrası kolay. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burayı dikeceksiniz. Daha sonra bir de bu arada şunu söyleyeyim. Şöyle gerdire gerdire arkadaşlar. Hep şöyle elinizle fermuarı gerdirin. Potluk yapmasın mümkün mertebe. Çünkü elle yapıyoruz. Daha sonra buraya geleceğiz. Buranın da köşesini yuvarlak yapacağız. Buraya da bu şekilde geçeceğiz. Şu şekilde geçeceğiz ve tamamlayacağız. Daha sonra hemen videoyu kapatmadan şu şekilde monte ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde koyacağız. Bakın şu şekilde tam böyle orta noktası, şurayı belirleyeceğiz. Buranın da orta noktasını belirleyeceğiz şu şekilde. Ve şuradan sokacağız. Şöyle hemen şunun altına. Bu şekilde monte edeceğiz. Buradan gireceğiz. Öteki taraftan çıkacağız. Buradan gireceğiz. Yani şöyle gireceğiz. Buradan gireceğiz. Çıkacağız. Her bir sık iğneyi o şekilde monte edeceğiz. Bakın şu şekilde şuralara monte edeceğiz. Hemen şunun alt kısmına. Ben şimdi bu işlemleri yapıyorum. Artık daha fazla uzatmayayım. Buraları yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Videolarımı çok ayrıntılı çekiyorum. Artık videolarım çok uzadığını düşünüyorum. O yüzden biraz ama yapamıyorum. Yani her detayı da genelde öğretmeyi seviyorum. Ama artık yavaş yavaş biraz bazı detayları atlayarak anlatsam iyi olur. Edit işi çok uzun sürüyor. Çok vaktimi alıyor. Yani daha hızlı olup daha çok video yüklemek istiyorum sizler için. O yüzden bunlar hep vakit benim için. O yüzden bazı yapabileceğiniz şeyleri artık atlayacağım arkadaşlar. Şöyle bakın. Hemen dibinden şu şekilde monte edeceğiz. Yani şuradan başlayacağız arkadaşlar. Şuradan başlayacağız. Yani zigzag şeklinde düşünebilirsiniz. Buradan girip buradan çıkacağız. Buradan girip buradan çıkacağız. Şu şekilde monte edeceğiz. Ben şimdi bu işleri tamamlıyorum. Çantanın en son halini size göstereceğim. Ben dayanamadım, yine kamerayı açtım. Bitmeden yine biraz daha göstereyim istediğim, anlaşılmayan bir yer olursa diye. Bakın ben şöyle mandallarla da tutturuyorum. Güzelce yerleştiriyorum buraya kayma olmaması için. Çünkü buradan daha fazla mesafe bırakıp buradan daha az bırakabilirsiniz. Dengesiz olabilir. Yani böyle dikmeye başladım. Şimdi şu şekilde bakın. Yani neredeyse şunun bitiminde, çok aşağıdan değil ama tam böyle sıfırda değil, onun altından böyle birkaç kez geçiyorum. Burada önemsediğim şey, trabzan 2 tane atlamayın arkadaşlar. Yani buradan çıktıysanız buraya girin. Buradan girdiyseniz buradan çıkın. Yani bir tane atlayın ki burada 2 tanesinde böyle misina gözükmesin arkadaşlar. Çok çirkin olur. Ona dikkat edin. Böyle zigzag şekilde birkaç kere geçin. Yani geri dönün. Sağlam olsun. Sonra tekrar devam edin.
Yani mandallarınız yoksa iğnelerle de tutturabilirsiniz. Kayma yapmasın. Sonra size iş çıkartmasın arkadaşlar, sökme işi. Yamuk olursa fermuarın düzeni, çanta çirkin gözükür. Evet, artık ben bu şekilde tamamlayacağım ve son halini sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bakın ben çantamı tamamladım. Bu şekilde. Hiçbir istenmeyen görüntü yok. Gayet temiz bir çanta oluyor. Böylece astara hiç gereksinim duymadım ben. Zaten bazı çantalarda astar yakışmıyor. Bu şekilde daha havalı olduğunu düşünüyorum ben. Hiç gerek yok. Bir de ben buraya bir tane aksesuar koydum arkadaşlar. Dilerseniz siz de bu aksesuardan temin edebilirsiniz. Aksesuarcılarda muhakkak bulabilirsiniz bunu. Bu şekilde onu monte ettim buraya arkadaşlar. Ama İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Zaten parlak bir çanta, zaten gösterişli bir çanta. Evet arkadaşlar, ben artık burada videomu sonlandırıyorum. Buraya kadar beni izlediyseniz teşekkür ediyorum. Yapacak olanlara da kolaylıklar diliyorum. Videomu sonlandırmadan önce de sizden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz çok yeni bir kanalım. Eğer kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz ve yorumlarda bulunabilirsiniz. Böylece bana katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bu beni çok mutlu edecektir. Videoların devamı için motivasyona ihtiyacımız var arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.